Yol ayrımı. Bir zamanlar uzak mı uzak diyarların birinde Sencer ve Kaya adında iki genç yaşarmış. Yüksek ve karlı dağların gölgelediği küçük köylerine sığmayan bu delikanlılar bir gün hükümdarın ordusuna katılmışlar ve hükümdarın emriyle uzak bir şehre görevli olarak gönderilmişler. Hazırlanıp yola koyulmuşlar. Bir süre sonra yolun ikiye ayrıldığını görmüşler. Fakat hangi yola gideceklerine karar verememişler. Orada bulunan bir adama sormuşlar. "Bu yollar nereye çıkar?" "İkisi de aynı şehre çıkar," diye cevap vermiş adam. "Hangi yol kısadır?" diye sormuş tekrar. "İkisi de eşit mesafededir," demiş adam. İki genç şaşkınlıkla birbirlerine bakmışlar. Çevreyi iyi bildiği her halinden belli olan bu garip adama bir kez daha sormuşlar. "Hangi yol iyidir?" Adam onları şöyle bir süzdükten sonra ağır ağır açıklamış durumu. "Birinci yol oldukça güvenlidir. Bu yolda gidenlerin 9'u rahat yolculuk eder ve karlı çıkar. İkinci yolun bir ayrıcalığı yoktur. Üstelik o yolda giden 10 yolcudan 9'u tehlikelerle karşılaşır ve zarar görür." Bu açıklamalardan sonra gençlerin şaşkınlığı bir kat daha artmış. Bu durumda ikinci yolu kim niye tercih etsin ki diye düşünmüşler. Garip adam onların düşüncelerini okumuşçasına sözlerine devam etti. "Hepsi bu kadar değil," demiş. "Birinci yol hükümdarın askerlerinin kullandığı yoldur. Bu yolu tercih edenler yanlarında silah ve askerlik için gerekli malzemeyi taşımak zorundadırlar. İkinci yol ise hükümdara tabi olmayanların kullandığı yoldur. Yolcuların çanta ve silah taşıma zorunluluğu yoktur. Bu nedenle rahat yolculuk eder gibi görünürler." Sencer adama teşekkür ederek çantasını sırtına, silahını beline yükleyip birinci yola yönelmiş. Adeta vücudunun bir parçası gibi benimsediği bu mühimmatı ne olursa olsun bırakmamaya niyetli değilmiş. Bir asker olarak ihtiyaç duyabileceği her şeyin yanında olduğunu bildiği için kalbinde ve ruhunda zerre kadar endişe yokmuş. Ancak emir altında yaşamaktan ve sırt çantasının ağırlığından yorulacağını zanneden Kaya, diğer yolu kendisi için daha uygun olduğunu düşünmüş. Sencer ile vedalaşmış. Çanta ve silahını bir kenara fırlatıp az da olsa hürriyetin tadını çıkarmak hayaliyle yola koyulmuş. Sencer uzun bir yolculuktan sonra şehre ulaşmış. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirdikten sonra komutanı bulmuş. Durumdan memnun olan komutan çeşitli hediyelerle Sencer'i ödüllendirmiş. Öte yandan Kaya kırda gezinircesine şarkılar söyleyerek keyifle ilerlemiş. Ama başına gelmedik iş kalmamış. Acıktığını hissettiğinde bir ağaç gölgesinde mola vermek istemiş. Oysa etrafta ne yiyecek bir şey ne de içecek su varmış. Çantasını yol ayrımında bıraktığını hatırlamış. Çaresiz ince ağaç dallarını koparıp yemeye çalışmış. İşte ne olduysa o sırada olmuş. Nereden çıktığı belli olmayan keskin bakışlı siyah bir panter ona doğru atılmış. Yanında silahı olmadığını fark eden Kaya, ne yapacağını bilemeden ağaçlar arasında şuursuzca koşmaya başlamış. Nefesi tükenip dizlerinin bağı çözüldüğünde etrafa şöyle bir göz atmış. Hiçbir şey görememiş. Kara panterden kurtulduğunu düşünerek derin bir soluk almış. Ama sevinci uzun sürmemiş. Gür ağaçların gölgelediği ormanda kaybolduğunu fark etmiş. Saatlerce ne tarafa gittiğini bilmeden yürümüş. Bir ağaca yaslanarak uykuya dalmış. Soğuk bir gecenin ardından güneşin ilk ışıkları yüzüne vurduğunda kamaşan gözlerini açmış. Etrafta kim oldukları tam seçilmeyen insanlar varmış. Kurtulduğunu düşünüp ayağa kalkmış. Ama ellerindeki kılıçlardan yanındakilerin sınırdan geçen düşman askerleri olduğunu fark etmiş. Sarp dağlarda aylar süren esaretten sonra Kaya bir fırsatını bulup kaçmış ve perişan bir durumda şehre ulaşmış. Komutanın huzuruna çıkacak cesareti kendinde bulamamış. Korku ve açlıktan titreyerek bir köşede dilenmeye başlamış. Devreye gezen askerler onun durumundan şüphelenmişler. Onun ve sorgulamışlar.
Durumu anlayınca görevi ihmal etmekle suçlayıp zindana atmışlar. Kaya kendisine uzatılan bir tas çorbaya uzanırken zindana atılmayı hak ettiğini düşünmüş. Bir süre sonra zindanın kapısı açılmış. Kaya içeriye giren askeri tanımış. Bu Sencer'miş. İki arkadaş hasretle kucaklaştıktan sonra Sencer, "Başına gelenleri öğrendim ve senin için komutanla görüştüm. Mahkemede pişmanlığını dile getirip af dilersen serbest kalacaksın." Birkaç gün sonra serbest kalan Kaya'nın sevincine diyecek yokmuş. Sencer'i aramış. Nihayet onu bir köşede ibadet ederken bulmuş. "Her zaman olduğu gibi görevlerini de ibadetlerini de aksatmıyorsun," demiş. "Bu da Allah'a karşı görevimiz," diye karşılık vermiş Sencer. Sonra yolculuk boyunca başımıza gelen olaylarla şu yaşadığımız hayat birbirine benzemiyor mu diye sormuş Kaya'ya. "Ne demek istediğini anlayamadım," diye cevap vermiş Kaya şaşkınlıkla. Sencer onun gözlerine bakarak devam etmiş. "Düşün ki yaptığımız yolculuk hayat yolculuğudur. Ruhlar aleminden gelip kabirden geçer ve ahirete gider. İbadet bu yolculuk sırasında taşıdığımız çanta ve silahtır. İbadet zor ve ağır gibi görünür ama gerçekte öyle bir rahatlık verir ki tarif edilemez." "Nasıl bir rahatlık bu?" diye sormuş Kaya. Sencer şöyle cevap vermiş. "İbadet eden insan bilir ki Allah'tan başka ilah yoktur. Her şey onun elindedir ve o hikmetsiz iş yapmaz. Üstelik lütfu ve merhameti de çoktur. Bu nedenle darda kalınca Allah'a sığınır, imanı ve ibadeti ona güven verir. Dünyadan göçüp ahirete ulaştığında da görevini tam yapan bir asker gibi ödüllendirilir." "Şimdi anlıyorum," demiş Kaya. "Benim gibi gafillerse hayatını endişelerle yaşar. Yine de arzu ve emellerinin sınırsız, gücünün sınırlı olduğunu unutur. Allah'a ibadeti terk eder. Buna karşılık kimi zaman kullara kul olur, kimi zaman da ihtiyaçlarını onlardan isteyerek dilencilik eder. Ahirete ulaştığında ise görevini ihmal eden asker gibi ceza görür." Sonra da Sencer'in gözlerinin içine bakarak sormuş. "Nasıl? İyi anlamış mıyım?"